Herkese selam. Bugün lokantaların sır gibi sakladığı o altın sarısı rengindeki mercimek çorbası tarifini vereceğim sizlere. Bu çorbayı içtiğiniz zaman iddia ediyorum daha önce mercimek çorbası içmedim diyeceksiniz. Lokantalarda içtiğiniz den belki çok daha lezzetlisini de artık evinizde yapabildiğinizde göreceksiniz. Gördüğünüz gibi çorbamız hazır. Buram buram da dumanı üzerinde. Yapımı da çok kolay. Şöyle kıvamında ben sizlere de hemen göstermek de istiyorum. Bakın şöyle. Çorbamıza tabii ki ilikli kemik suyu da koyuyoruz. İlikli kemik suyunun tarifini de ben videolarımda zaten paylaştım. Onu da eğer bilmiyorsanız yapımını onu da izleyebileceksiniz. Videoya başlamadan önce de Serkan'ın Mutfağı Yemek Tarifleri kanalımıza takip etmek tamamıyla ücretsiz. Yukarıdan takip etmeyi, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı da lütfen unutmayın. Videolarımızda birçok yemek tarifini böyle anlatımlı, detaylarıyla ve püf noktalarıyla çünkü paylaşıyorum. Hazırsanız daha fazla sizi bekletmeyeyim. Hadi başlayalım. Lokantaların sır gibi sakladığı o altın sarısı rengindeki orijinal mercimek çorbası tarifini vereceğim bugün sizlere. 2 su bardağı mercimeğimi süzgece alıyorum. Ilık suda güzelce yıkayacağız. Burada aşamalı olarak gideceğiz mutlaka. Lütfen videoyu baştan sona kadar atlamadan dikkatli bir şekilde dinleyip izleyin. Bir defa yaptıktan sonra evinizde de o mercimeğin özünü hissedeceksiniz. Bana hak vereceksiniz. Atlamadan izleyin ki gerçekten tarifi net bir şekilde anlayın. İlk aşamamız şu. Bakın mercimeğin nişastasından mutlaka arındırmamız gerekiyor. Bu yüzden de ılık suda 3-4 defa mercimeğimizi güzel bir şekilde yıkayacağız. Bakın birkaç defa şöyle çevirdim. Nişastayı görüyorsunuz. Şimdi bu nişastayı döküyorum. Tekrardan ılık suyuma koyuyorum. Bu su dupduru bir hale gelene kadar mercimeği 3-4 defa bu şekilde yıkayacağım arkadaşlar. Mercimekleri de tencereme alıyorum. Bizim sırrımız burada şu görmüş olduğunuz ilikli kemik suyunu kullanmamız. İlikli kemik suyu tarifi de videolarımda detaylı püf noktalarıyla var arkadaşlar. Ben ilikli kemik sularını bu şekilde yapıyorum. Daha sonra da buzluğuma koyup donduruyorum. Hem çorbalarımda hem de yemeklerimde kullanıyorum. Bu videonun bitiş ekranında da ya da videolarımda aşağı doğru inerseniz kemik suyu tarifimi de izleyebileceksiniz. Şimdi bizim burada en önemli lezzeti veren ilikli kemik suyudur. 500 mililitre ilikli kemik suyunu sıcak olarak döküyorum. 1 litre 800 mililitre de sıcak su ilave ediyorum. 2 litreden 200 mililitre eksik yani. 1 tatlı kaşığı da çekilmiş kaya tuzu ilave ediyorum. Çekilmemiş olan da olabilir. Mercimeklerimiz de iyice eriyene kadar da bunu kaynatıyorum. Mercimeklerimizin dediğim gibi burada püf nokta iyice erimiş olması gerekecek. Kaynatma işlemimiz devam ediyor. Mercimeklerimiz kaynıyor. Bakın kaynarken üstünde oluşan köpükler var. Bu köpükleri de mutlaka alıp atıyoruz. Mercimeklerimiz iyice eridi. Şimdi blenderdan da çekiyorum. Pürüzsüz bir kıvama getirdik şu anda mercimeğimizi. Şimdi kasemize yarım çay kaşığı zerdeçal koyuyorum. Şimdi o lokantalarda içmiş olduğunuz altın sarısı rengindeki mercimeği elde edeceğiz. Rengini verecek zerdeçal çorbamıza. Çorbamızdan da kasemize biraz alıyorum. Bunu güzelce karıştırıyorum. İyice çırpıyorum. Bakın hemen zaten rengini de dönüştürüyor. Çorbamıza da ilave ediyorum. Hemen karıştırıyorum. Bakın çorbamızın rengi anında nasıl değişecek. Hemen o altın sarısı rengini alacak.
Zerdeçalın çorbanın lezzetinde herhangi bir etkisi yok. Çünkü yarım çay kaşığı kullanıyoruz sadece. Ama çorbamıza renk vermede gerçekten çok çok etkili, faydalı da bir bitki zerdeçal. Biliyorsunuz bazı sütlaç tariflerinde de üzerine renk vermek için de kullanılıyor. Safran olarak da geçiyor. Çorbamızın rengini de verdik. Şöyle kıvamına da bir bakalım. Gayet de güzel. Daha da zaten durdukça da koyulaşan bir çorba, mercimek çorbası. Ama diyelim ki kaynattınız, çok kıvamlı gelmedi size. Tencerenin ağzı açık bir şekilde kaynatmaya devam edin. İstediğiniz koyuluğu elde edene kadar da kaynatabilirsiniz. Şu an benim için iyi bu kıvam. Tavamıza da 3 yemek kaşığı tereyağı koydum. Şimdi çorbamızı da kasemize alacağım. Şöyle bakın, kıvamını da göstermek istiyorum size. Gayet güzel oldu. Bakalım, bismillah. Şöyle yakın çekimde yapayım. Kıvamı tam arkadaşlar. Ne koyu ne sulu. Tam iyi bir şekilde. Hatta durdukça da dediğim gibi daha da koyulaşan bir çorba. Ertesi güne kalırsa mutlaka sıcak suyla zaten açmanız gerekecek. Şimdi kaseme aldım. Şimdi tereyağımız da burada eriyor. Ne yapacağız? Biraz toz biber, pul biber. Şöyle bir karıştıralım. Çorbamızı da sunum kasemize aldık. Şimdi de sosunu da dökeceğiz üzerine. Cızır cızır bir etsin şöyle. Allah. Ve lokantaların sır gibi sakladığı, tabii ki bu da bir esprisi, orijinal mercimek çorbası tarifini verdim sizlere. İçtiğiniz zaman da mercimeğin özünü hissedeceksiniz ve bu lezzetten de inanın artık vazgeçemeyeceksiniz. Videolarımızda da birçok pratik yemek tarifini böyle anlatımlı ölçüleriyle bulabilirsiniz. Ailemize katılın, yeni tarifleri kaçırmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hepimiz esnaf çorbalarında, böyle mahalle arasındaki lokantalarda mercimek çorbasını içmişizdir ve gerçekten de çok seviyoruz. Gerçekten bu çorbayı hakkaniyetiyle yapan güzel yerler hala var. Ben de birkaçında bunun çok yıllarca da içtim. Artık bu çorbayı evinizde, lokantalarda, esnaf lokantalarında içtiğinizden çok daha lezzetlisini de yapabileceksiniz. Bunun detaylarıyla bunu bir kez anlayınca zaten sürekli evinizde tekrar tekrar yapabileceksiniz. Hemen çorbamızda bakın burada sıcağı sıcağına, bilmiyorum kameraya dumanı da geliyor mu? Kıvamını da size bakın göstermek istiyorum. Gerçekten efsane ve harika oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Videolarımdaki bütün tariflerin böyle anlatımlı detaylarıyla ve püf noktalarıyla